Sonbahar, ormanın sessiz bir vedası gibidir. Her yaprak bir hikayenin son satırı gibi toprağa düşer. Dere boyunca sararan otların arasından ilerliyorlar. Ayakkabılarının altındaki çakıllar, geçmiş çağlardan kalma sırlar fısıldıyor. Ellerinde kazma, kürek, bir elek ve umut. Onlar, toprağın kalbine inen sabırlı yolcular. Her biri doğanın verdiği kadarını almayı bilen, yorgun ama inatçı insanlar. Bu topraklarda altın aramak bir servet umudundan çok daha fazlasıdır. Bu sabrın, merakın ve doğaya saygının hikayesidir. Altın, yeryüzünün en eski tutkusudur. Milyonlarca yıl önce yer kabuğunun derinliklerinde doğdu. Magmanın içinde eridi, sularla yavaş yavaş yüzeye taşındı. Ve bir gün bu dereye ulaştı. Şimdi o altın sanki doğa tarafından saklanmış bir sır gibi belki bugün sadece birkaç parlak zerre bulacaklar. Belki de hiçbir şey. Ama onlar için bu fark etmez. Çünkü her kazma darbesinde insanın doğayla kurduğu o eski bağ yeniden doğar. Her taşın, her su damlasının bir hafızası vardır. Ve o hafızayı anlamak için sadece eller değil, yürek de çalışmalıdır. Bir umut, bir dua, bir kazma darbesi daha. Belki bugün suların altındaki bir taşın ardında binlerce yıl saklanmış bir altın zerresi onları bekliyordur. Belki de doğa bir kez daha sadece sabrı öğretir. Her iki durumda da kazanç aynıdır. Çünkü bu yolculukta gerçek hazine toprağın değil, insanın içindedir. Zaman geçtikçe suyun sesi dost olur onlara. Kuşların sessizliğini okumayı öğrenirler. Eller çatlar, omuzlar ağrır ama gözlerindeki ışık hiç sönmez. Çünkü o ışık altından daha parlaktır. Her yeni sabah bir ihtimaldir onlar için. Bir taşın ardında bir zerre ışık. Ya da sadece yeniden denemenin gururu. Doğa bazen verir, bazen alır ama her zaman öğretir. Onlar için artık altın bir metal değil, bir anlamdır. Emeğin, sabrın ve inancın sembolü. Biri suya bakar, diğeri gökyüzüne. İkisi de aynı şeyi düşünür, altın değil, huzur. Çünkü asıl zenginlik bulunduğunda değil, arandığında hissedilir. Yaprakların üzerinden süzülen nem yavaşça toprağa karışıyor. Bir köşede ateşi yakıyor küçük bir kıvılcım, az sonra alev olup göğe uzanacak.
Yücel ateşin yanında sessizce oturuyor. Elleri nasırlı, gözleri uzaklarda bir yerde. Mustafa derede eğilmiş, taşların arasına bakıyor. Altın mı arıyor yoksa kendini mi? Kim bilir? Ateş kıyıda dans ediyor. Her çıtırtısında geçmişten bir anı fısıldıyor sanki. Sabret diyor. Her şeyin zamanı var. Alevler insanın içindeki umut gibi. Küçücük başlar, sonra büyür. Bazen rüzgarla sönme noktasına gelir ama bir nefesle yeniden parlar. Ateşin ışığında yüzler yumuşar, sessizlik konuşur. O an doğa ile insan arasındaki sınır kaybolur. Bir an için herkes aynı sıcaklığa sığınır. Deredeki adam yorgun ellerini suyun dışına çıkarır. Göz ucuyla ateşe bakar. O kıvılcımda kendi azmini görür. Çünkü bu yolculukta altın sadece bir bahanedir. Asıl bulunan şey insanın içindeki ateştir. Birini suyla, diğerini alevle sınar hayat. Biri arar, diğeri bekler. Biri yanar, diğeri serinler. Ama ikisi de aynı umudu taşır. Bir parça ışık bulmak karanlığın içinde. Bilim insanları der ki, altın dünyada oluşmadı. Milyarlarca yıl önce uzayın karanlığında iki nötron yıldızı çarpıştığında o muazzam enerjinin içinde doğdu bu metal. Sonra meteorlara karıştı ve dünyaya düşerek kabuğunun derinliklerinde gizlendi. Her bir gram altın uzayın sonsuz karanlığından gelen bir hatıradır aslında. Yani toprağın içinde aradığımız şey belki de evrenin ilk yankısıdır.
insanoğlu altını ilk kez derelerde buldu. Su taşı yıkadı ve geriye kalan o sarı parıltı insanlığın kaderini değiştirdi. Mısır'da tanrılara adandı, Lidya'da paraya dönüştü, Roma'da hırsına doldu ve her çağda birileri elleriyle toprağı kazdı. Ve sonra bir şey olur. Bir avuç su, bir savurma, bir bakış. Gözler büyür, nefes tutulur. Suyun yüzeyinde bir ışık kırılır önce. Sonra o ışık bir kıvılcım olur, bir haykırışa dönüşür. Buldum. Dere kıyısı bir anda canlanır, sessizlik parçalanır. Yürek kaburgalara sığmaz artık. Bakarlar birbirlerine. Eller titrek, dizler zayıf ama mutluluk güçlü, çok güçlü. Bak, görüyor musun? Gerçek bu, hayal değil. Çamurun içinden çıkan küçücük bir parlaklık. Sanki güneş yeryüzüne değmiş de bir parçası burada kalmış gibi. Birkaç altın tanesi ama değeri gramla ölçülmez. Bu günlerin, ayların, belki yılların karşılığı. Gözler dolu, gülüşler kontrolsüz, insanın içinden taşan bir çocuk sevinci bu. Doğa bugün cömert, bugün bekleyip susanlara cevap verdi. Dünyanın en zenginleri gibi hisseder o an. Zenginlik altının miktarında değildir. Zenginlik o anın kalbe vurduğu sıcaklıktadır. Ve o an gelir ya, dünyadaki bütün yorgunluk bir anda anlam bulur. Bu dere, bu orman, bu koku, bu sesler, hepsi tanıktır artık o ana. Bugün yalnızca altın bulunmadı. Bugün umut tekrar doğdu. Bugün emek zaferle buluştu. Ve yol bitmez. Çünkü altın sadece topraktan çıkmaz, insanın kalbinde parlar önce. İşte bu yüzden dönerler yine aynı dereye, aynı hayale. Çünkü bazı anlar bir ömür anlatılacak kadar büyüktür. Ve bazen bir avuç ışık bir insanın dünyasını değiştirir ve hikaye burada bitmiyor. Belki yarın, belki bir sonraki gün, belki hiç ama yine gelecekler. Aynı sevdayla, aynı sabırla. Çünkü bazı insanlar altını bulmak için değil, aramanın güzelliği için yaşar.